Gözlerinizi kapatın ve şu an bulunduğunuz yerin metrelerce suyun altında kaldığını hayal edin. Şimdi gözlerinizi açın. Şu an ekranda gördüğünüz bu çatlamış topraklar, bu ıssızlık aslında bir zamanlar dalgaların vurduğu, balıkların yüzdüğü derin bir karanlığın kalbiydi. Arkada yükselen karlı dağların sessiz bakışları altında doğanın insanoğlundan geri aldığı ve yıllar sonra tekrar kusarak gün yüzüne çıkardığı bir hayalet yapıyı görüyorsunuz. Yavaşça yaklaşıyoruz. Bu sadece üstü açık taşlardan ibaret bir enkaz değil. Suların yuttuğu bir tarihin ta kendisi. Çatısı çoktan suyun yıkıcı gücüne yenik düşmüş. Pencerelerinden içeriye artık gün ışıkları değil, sadece acımasız bir rüzgar doluyor. Acaba bu duvarlar arasında kimlerin duaları yankılandı? Hangi çocuklar bu avluda koşturdu? Suların yükseldiği o son gün, kapılar son kez kilitlenirken geride bırakılan o ağır hüznü hala bu taşların üzerinde hissedebiliyoruz. İşin en büyüleyici kısmı ise doğa kanunlarında saklı. Tonlarca suyun yarattığı o muazzam hidrostatik basınca rağmen bu yapının ana iskeleti ve özellikle içerideki o zarif minber nasıl ayakta kalabildi? Suyun altında oksijensiz bir ortamda kalmak bazen çürümeyi hızlandırırken bazen de zamanı adeta dondurur. Taşların arasındaki harç suyun çözücü etkisine yıllarca direndi. Su geri çekilirken oluşan vakum ve erozyon bile bu merdivenleri yıkmaya yetmemiş. Bu sadece bir mimari başarı değil, fiziğin ve maddenin doğaya karşı verdiği sessiz bir savaştır. Fakat asıl soru şu, bu yapıyı onca yıl saklayan o devasa su kütlesi nereye kayboldu? İşte burada gezegenimizin acı gerçeğiyle, iklimin değişen yüzüyle karşılaşıyoruz. Artan buharlaşma, düşen yağış oranları ve bozulan su döngüsü. Barajlar boşalıyor, göller kuruyor. Sular çekildiğinde sadece bu kerpiçler ve taşlar değil, doğanın bize verdiği o sert mesaj da gün yüzüne çıkıyor. Su varsa hayat var. Su çekildiğinde ise geriye sadece bu çorak anılar kalıyor. Drone ile o pencerelerin hizasına indiğimizde içerideki o boşluk hissi insanı ürpertiyor. Sanki zaman suyun yüzeyine değdiği an durmuş gibi. Etraftaki kayalıklara, kurumuş zemin yapısına dikkatlice bakın. Her bir çatlak suya duyulan hasretin bir haritası gibi. Bir zamanlar buraya ulaşmak için dalgıç kıyafetleri gerekirken şimdi sadece ayak izlerimizin tozunu bırakabiliyoruz bu topraklara. Sizce doğanın sakladığı daha ne kadar çok sır var? Bu videoyu beğendiyseniz ve bilimin, doğanın, keşfetmenin aksiyon dolu dünyasına katılmak isterseniz Action Fan kanalına abone olmayı unutmayın. Sular altında kalmış başka hangi yapıları inceleyelim? Yorumlarda buluşalım. Bilimle kalın, aksiyonla kalın.